Merhaba, bugün internette karşıma çıkan, ilgimi çeken bir ürünü aldım. Bu ürünü inceleyeceğiz. Ürünün vaatleri çok fazla. Ürünün vaatleri çok fazla olduğu için ürünü incelemek istedim ve aldım ürünü. Şimdi bu ürün akıllı sigorta olarak ya da Smart MCCB olarak geçiyor. İnternette arattığınızda akıllı sigorta ya da Smart MCCB olarak karşınıza çok farklı ürünler çıkabiliyor. İşte Wi-Fi üzerinden haberleşebilen, remote kontrol edilebilen MCCB'ler, otomat sigortalarda sizin karşınıza Smart MCCB ya da akıllı sigorta olarak geçiyor. Bu ürünü internette ben çok fazla arattım. Üretici olarak sadece Çin'de AliExpress'in sayfasıydı, yanlış hatırlamıyorsam orada bir üretici sayfası var. Çok fazla teknik detay yok. Ürünle ilgili ulaşabildiğim herhangi bir teknik detay yok. Ürünü biraz da kurcalaya çözeceğiz. Ürünün vaatleri ne? Ürün diyor ki ben diyor hem sigortayım hem CCB'yim hem de diyor bir tane kaçak akım rölyasıyım, RCD'yim diyor. Burada TSS standardı vermiş 61009'a-1. Bu zaten MCCB artı RCD yani kaçak akım özelliği olan bir otomat sigortaya ait ISO standardı. Bildiğim kadarıyla o noktaları da incelemeye çalışacağım. Yani standarda uyuyor mu uymuyor mu diye. Herhangi bir sigorta burada C63 yazsa da bu bunun akım değeri değil. Sigortanın akım değerini siz buradan panelinden ayarlıyorsunuz. 20 biraz sonra göreceksiniz. 32 ya da 63 amper olarak 40 amper olarak siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani akım limiti buradaki elektronik aksam tarafından belirleniyor. Yine kaçak akım rölesi olarak düşündüğünüzde, RCD olarak düşündüğünüzde işte 30, 100 ya da 300 olup olmayacağını siz yine buradan karar veriyorsunuz. Elektronik olarak ayarlanıyor. Onun haricinde ürünün en büyük vaadi şu. Diyor ki benim çıkışımda şebekeye girdiniz, çıktınız. Benim çıkışımda çarpılmazsınız diyor. Suyun içine de atsanız, suyun içine siz de girseniz, elinizle soksanız da buradan sonra diyor çarpma olayı yaşamayacaksınız diyor. Şu anda elimde bir fazla bir ürün görüyorsunuz. Bunun 3 fazlası da var. Faz nötr toprak girişi ve çıkışları var. Diğerinde de 3 fazlasında da 3 faz nötr toprak girişleri var. Yine aynı şekilde çıkışları var. Ürünün vaadi çok büyük, özellikle çarpılmama konusunda. Bu nedenle ürünü incelemek istedim. Baştan belirteyim. Ürünün ismini kapattım. Çünkü burada ben bu ürünü hakikaten hırpalayacağım. Yerine getirip getirmediğine, vaatlerine bakacağım. Ama ben bir resmi kurum değilim sonuç itibariyle. Bir test laboratuvarı değilim. Ve kendi imkanlarımla ben bu ürünün vaatlerini test etmeye çalışıyorum. O nedenle eksik bıraktığım noktalar olabilir. Ayarlayamadığım, yanlış yaptığım kısımlar olabilir. Bu nedenden dolayı marka ile ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Bu videonun altına sizler de yorum yapmazsanız, yani marka ya da isim belirterek yorum yapmazsanız sevinirim. Başlayalım. Önce ölçümle başlayalım. Ölçü aletini alalım. Adım adım değerlendireceğiz. Ohm kademesinde bakıyorum. Giriş çıkış ohmajları. Şu anda burada bakın L'de 0, N'de 0 ohm. Topraklamaya geldiğinizde 0 değil. Böyle düzgünce şey yapayım. Kademeyi arttıralım bakalım. Ölçüm alamıyor mu? Megohm mertebesinde. Şu anda buradaki PE kısmı, yani topraklama kısmı giriş çıkış arasında yalıtım olarak gözüküyor. Bu ölçümleri yapma nedenim de şu. Şimdi normalde eğer siz çarpılmayacaksanız, çarpılmamayı şu şekilde sağlayabilirsiniz. Yalıtılmış bir şebekeniz olur. Yani bir IT şebekeniz olur. Buradaki IT'nin trafonun nötr noktası oluşturulmamıştır. Nötr noktası oluşturulmadığı için sizin temasınızda bir toprak devresi, toprağa geçiş akımı üzerinizden geçmeyeceği için çarpılmazsınız. Ama benim şebekem TT şebeke. TT şebeke trafoların yıldız noktaları, yani nötr noktaları işletme topraklamasıyla topraklanmıştır. O nedenle kendi içerisinde bir yalıtım mı oluşturuyor? Yani bir yalıtım trafosum var gibi bir düşünce nedeniyle ben burada ölçüm yaptım. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar küçük bir ürünün içerisine bu ürün işte 63 ya da 80 amper ayarlıyorsunuz. Böyle büyük bir akım değerine sokabilir misiniz? Normal bobinli bir trafo olarak düşünürseniz, saçlı, nüveli, bobinli bir trafo olarak tabii ki imkansız. 80 amperler çok büyük bir akım değerleri. Belki switch mod bir şeyler yapmışlardır dedim. Ama switch modda yapmış olsalar giriş çıkış arasında bir yalıtım direnci okumam lazımdı. Zaten osiloskopla da bu akım değerlerini ya da işte gerilim grafiklerine bakacağız. Şu anda tekrar ölçüm yapayım.
PE kısmı bunun. İşaretini şöyle alalım. PE kısmı yalıtım gözüküyor. Giriş ve çıkış. Amacı yani şu anda ölçü aletimi 20 megohm'a kadar ölçüyor. 20 megohm'da bu topraklama yalıtım gibi gözüküyor. Diğerlerine şimdi tekrar bir daha geri döneceğim. Açmayı sağlıyorum diye. Açmayı sağlıyor. Şimdi gerilim vererek testlerine devam edelim. Şimdi bağlantılarını yaptım. L'ye fazı verdim. N nötr. P'de benim koruma iletkenim topraklamada. Şimdi ürünü bu şekilde baktığınızda dönüşümlü olarak bazı değerleri gösteriyor. Şu an açı bana ikimize de net gözükecek şekilde hem kameraya hem buraya olduğunu bilmiyorum. Mesela şu anda 221 volt var diyor. Çekilen akım 0 diyor. Kaçak akım diyor 0 miliamper diyor. Cihazın içerisinde 27.8'lik bir sıcaklık var diyor. Dönüşümlü olarak bu bilgileri cihaz bana veriyor. 221 volt var. Şu anda geçen akım 0, kaçak akım 0 miliamper ve cihazın içerisinde 27.9 santigrat derecelik bir sıcaklık var diyor. Şimdi hem benim göreceğim çünkü kamera açısıyla farklı yerdeyiz. Şu anda ayarlamaya çalışayım. Şu an sete geldik. Mesela set gerilim ne olacak? Bu gerilim şöyle söyleyeyim size 2 aralık veriyor. Gerilim diyor şunun altına düştüğünde ya da şu değerin üstüne çıktığında diyor ben diyor açma yapacağım diyor. Gerilim değerini buradan düşürebiliyorsunuz. Örneğin kaça gelelim? Bu muhtemelen üst set gerilim değeri. 230 okey. Bir daha geldik. Bakalım. İşte onun bir daha 3-5 gibi bir diğer ayarlarda da göreceğiz. Burada bir ayarı var. Bunun ne olduğunu açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Zaman gecikmesi mi ya da başka bir şey mi? Herhangi bir teknik kataloğu detaylı bilgi olmadığı için o kısmını bilmiyorum. Bu kısmında zaten kurcalayarak çözdüğümüz bir kısım. Gelelim alt set değeri. Yani gerilim 210 voltun altına düştüğünde de diyor ben açma yapacağım diyor. Bunu da yine ayarlayabilirsiniz. Mesela 210'un üstüne çıkaramıyoruz. 210'da kalsın. İşte bakın burada bir şey daha geldi. Ne? 4'e 5. Bu kısmını bilmiyorum. Devam ettik. Bu akım değeri kaç amperlik olacağım ben diyor. Yani sigorta akım değerine giriyorsunuz. Onun altına düşmüyor 100 var. 80 bakın 100 amper ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir yapı için 100 amper ciddi bir rakam. Burada her ne kadar C63 yazsa da C100 amperlik bir sigorta oldu şu an. Şu an C80 amperlik bir sigorta oldu. Ben en küçüğünü alacağım 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 10 amper dediğim gibi 100'e düşüyor. Çıkıyor ondan sonra. Yani şu anda 10 amper ayarlayabiliyorum ben bunun sigorta akım değeri olarak C karakteristiğinde. Ayarladım mı onu? Ayarladım. Şimdi geldim. Kaç miliamperlik diyor. Bir RCD olacağım diyor. 300, 200, 100, 50 ya da 30 miliamperlik bir kaçak akım rölesi olarak ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradaki dediğim gibi ikinci çıkan ayarın ne olduğunu bilmiyorum. Sıcaklığa geldi anladığım kadarıyla. İçerisindeki sıcaklık kaç santigrat derece olduğunda yani burada da muhtemelen cihaz kendini korumaya alacak. Açma yapayım şeklinde bir durum var. Bakın ana ekrana OK ile geri döndüm. Burada değerleri görüyorsunuz. Şimdi testini yapalım. Test kısmına basalım bakalım. Açma yaptı. Direkt kuramıyorsunuz. Resetliyorsunuz. Ondan sonra kurma yapıyorsunuz. Şimdi çıkışlarını da bağlayacağım ve çıkışlarınla denemelerime devam edeceğim. Bu ara gerilim değerlerine bakalım. Kameranın zoom'unu biraz alayım. Gerilim değerlerine bakalım. Giriş ve çıkış gerilimlerine. Evet. Droplar doğru 750 voltta. Faz arası 225. Girişine bakalım. 225. Faz toprak arası 224. Şöyle 225. Çıkışı 223. Şimdi şöyle bir ölçüm yapacağım. Girişi 224. Evet. Herhangi bir terslik yok. Acaba mı dedim. Bu arası 0 olacak.
Bu arası da 0 olacak. Az önce topraklamayı yalıtımlı görmüştük. Yani girişiyle çıkış arasında çok yüksek bir ohmaj vardı. Elektronik olarak devre girdiğinde, kontrol devresi girdiğinde bakın görüyorsunuz topraklamadan da şu anda çıkış alabiliyorum. Ama bir daha basalım. Enerji, şu anda enerji gitti. Yani açma yaptı. Ama topraklamadan şu anda çıkışım devam ediyor. Şöyle söyleyeyim. 10 metre ile baktığımızda topraklamanın giriş çıkışında yüksek ohmaj görmüştük. Burada baktığımızda şu anda açık olmasına rağmen kontakları faz toprak arasında 223, yani demin bak ölçtüğümüz gibi bir gerilim görüyoruz. Muhtemelen belki içini söker bakarız. Topraklama hattı üzerinde bir yüksek ohmajlı bir direnç var. Ya da nasıl giriyor çıkıyor devreye bilmiyorum. Nötr açma yapmamış. Bakın. Şöyle alalım. Şimdi fazla kesme yapmış. Görüyorsunuz. Nötrle şu çıkış fazı arasına tutuyorum. Fazla kesme yapmış. Tamam mı? Şimdi girişteki fazı alıyorum. İçeride bir kapasitif gerilim okuyor şu anda. İki faz arasında ne okuduğunu bilmiyorum. Giriş fazı ile çıkış arasına bakıyorum. Gerilim var. Ya bunu şurada olduğu gibi içerisindeki bir kapasitif gerilim olarak ölçüyor. İçerisinde elektronik kart var ve kondansatörler var ya orada bir ölçüm yapıyor. Ya da nötre kesme yapmadı. Bunun anlamının yolu biraz sonra tekrar lamba bağlarız. Lamba bağladıktan sonra ölçüm yaparız. Orada daha net gözükecektir bu. Şu anda yine topraklamada da gerilim ölçebiliyorum. Nötrü kesiyor mu kesmiyor mu bir lamba bağlayıp isterseniz bakalım şimdi. Ürünün çıkışındaki fazla nötr arasına buradaki lambamı bağladım. Birazdan akım değerine bakarız. 100 watt falan olması lazım bu da. Yani 500 mAh civarında falan bir akım çekmesi lazım. Hem akımına bakacağım hem de gerilim değerlerini okuyacağım. Bu bana lamba akımını yani çıkış akımını verecek. Reset'e basmadım. Reset'e basıyoruz. Öyle kurduruyoruz. Ama reset'e basmadan kurmuyor ama o ara çıkış verdi. Keşke çıkışta vermeseydi. Yani reset'e basmadan hiç kurulamasaydı. Çünkü açma yaptırayım. Bakın mandal tutmuyor ama çıkışa da akım veriyor. Reset'e bastık. Ondan sonra çıkış. Benim buradaki lambam o şeyi parlattı. Buna bir çözüm bulmam lazım benim. Şu anda lambayı kapattık ki ekranda daha net görebilin. Çünkü lamba kamerayı parlattı. Şu anda 0.47 amper akım çekiyor. Tabi akım değerini burada göstermiyor. 0.47 yani 100 amperlik bir skalada 0.47 0.5 amper yani 200'de birini çok net göstermesini beklemiyordum. Herhangi bir kaçak yok diyor. Cihazın içi 29.2 diyor. 219 volt var diyor. Tekrar bu gerilim kademesine girişlerine bakıyorum. 222 0 olması lazım. Doğal olarak 0 222 221 2 aynen. Şimdi bir açma yaptıralım. Şimdi fazı kesiyor. Kesmesi lazım akıma götürdüğüne göre. Giriş nötrüyle çıkış fazı arasında yok. Peki giriş fazıyla nötr arasında gerilim var mı? Var. Şu anda nötrü kesmemiş. Sadece fazı kesmiş. Topraklama arasında da gerilim var. Topraklama zaten kesilmeyecek. IC olarak burada ilk değerlendirmem benim. Eğer herhangi bir kapasitif gerilim falan olsaydı bu 100 wattlık lambayla o gerilim değeri sıfırlanması lazım. Şu anda oynayan yani aşağı doğru düşen bir gerilim de göremiyoruz burada. Cihaz, ürün sadece şu anda fazı kesiyor. Nötrü kesmiyor. Halbuki IC'de Türkiye'ye giriş yapan ürünlerin hem faz hem nötr kesmesi RCD'de hem faz hem nötr kesmesi istenir. Şimdi hemen şu ampulü de bağlayıp akım değerine bakayım. Neden? Biraz sonra kullanacağım. Akım değeri bana lazım. Bu da gece lambası olarak kullandığımız ampuller.
Bu da notumu alayım 70 mAh civarında bir akım çekiyor. Biraz sonra çünkü şeyin testlerini yapacağız. Kaçak akımı yaptıracağım. Akıllı sigortayı ne yapmıştık? C10 tipi bir sigorta olarak ayarlamıştık. Kısa devre testini yapamayacağım. Benim bu atölyedeki bunun öncesindeki sigortaların daha önce devreye girme olasılığı var. Bir diğer nokta, çok fazla aşırı yükleyemeyeceğim 10 amperi. Çünkü benim tesisatım ona müsait değil. Ama 10 amperi geçtiğimde arızayı görecek mi görmeyecek mi ona bakacağım. Bu ampermetre sigortanın fazından geçen akımı ölçüyor. Devreye alayım. 2 amper. 7,5 amper. Hadi bunu aldık devreye. 11 amper. Arızayı gördü. 10 amperin üstüne çıktık. Bu biraz sesli olacak. 16 amperlere çıktım. On amperi geçtiğimde cihaz bana uyarı veriyor. Artık altına düşebilirim 10 amperi. Şimdi diyeceksiniz ki hoca sonuna kadar dene. 16 amper C tipi bir MCB'nin açma karakteristiğini videoya koyarım. O 10 amperin 16 amper dediğimiz zaman 1,5 misli, 1,6 misli falan. 1,6 mislinde aşırı yüke giriyor. Aşırı yükte de açma zamanı oldukça uzun. O kadar bekleyemem. Beklediğim zaman zaten burada kablolarım benim erimeye başlayacaktır. Görmek istediğim şuydu. Aşırı yük 10 ampere C10 tipi bir MCB olarak bunu ayarlamıştık. MCCB olarak ayarlamıştık. Aşırı yükü görecek mi? Aşırı yükü gördü. Muhtemelen o zaman grafiği kadar beklediğimiz zaman da bir açma yapacaktır. Kısa devre ya da aşırı yükü o zaman kadar burada sürdüremiyorum. Tesisatım bunu test etmeye el vermiyor. Ama aşırı yüke girdiğini burada gördüm. Ürün topraklama gittiğinde uyarı veriyor. Bakın şimdi burada yapacağım onu. Topraklama gittiğinde ürün hoşuma gitti. Güzel bir uyarı veriyor. Şimdi bakayım. Fazla doğru yerde mi? Doğru yerde. Peki nötr gittiğinde uyarı verecek mi? Nötr gittiğinde uyarı vermedi. Ama toprak gittiğinde uyarı verdi. Bu neydi? 470 mAh akım çeken bir lambaydı. Şöyle alalım. 450, 440, 470 mAh. Buraya aldığımda burada bir şey göstermedi. Miliamper mertebesinde ama ampulde yanmıyor. Yani burada bir akımda sınırlama var. 200 mAh kademesine bir alayım. 7 mAh'de sınırladı. Bu 10 mAh diyor. Enteresan bir şekilde fazladan toprağa geçişi sınırladı. Bu zaten 70 mAh falan çekiyordu orijinalinde de. Evet. Denemek istediğim bir başka şey de şu. Büyüğü tekrar takayım. Normalde RCD'lerin elektronik tip olanları, yani nötre ihtiyaç duyup içerisindeki elektronik kartı beslemesi için nötre ihtiyaç duyanların Türkiye'de satışı yasak. Türkiye'deki satılan RCD'ler mekanik tip bobiniler. Bunun nedeni şu. Diyor ki eğer diyor nötr gitmiş dahi olsa şu nötrü devre dışı bırakalım. Senin diyor sisteminde nötr kopuğun olduğunda diyor RCD komple gitti. Burada error'a düştü. Nötr kopuğun olduğunda diyor sistemin diyor çalışması lazım diyor RCD'nin. 300 mAh, bu 470 mAh, bakalım açma yaptıracak mı? 300 mAh'e, çünkü bu açacak gibi sınırlayacak gibi gözükmüyor. Nötr yokken de 7 mAh'de sınırladı. Enteresan. Nötr yok şu anda. Bir daha bakıyorum, yani bir hata mı yaptım? Nötr yok. Faz bu değil miydi? Zaten fazı yanlış bağladığımızda cihaz uyarı veriyor. Allah Allah ya. Yani nötr yok. Nötr yok. Ekran falan gitti ama
Hala ses veriyor. 7 miliamperde sınırlıyor. Enteresan ya. Nötr tekrar vereyim. Yani normalde nötr kopuğu olduğunda Türkiye'de satılan RCD'lerin nötr kopuğunda da koruma yapması istenir. Şu anda gerilim verdim, ekran geldi. 7 miliamperde sınırlıyor. Bir daha bir çıkaracağım nötrü. Şimdi Amerika ve Avrupa piyasasında satılan RCD'ler var. Bunlar sadece şeyi kesiyor, fazı kesiyor. Tek kutuplu RCD'ler. Tabi bu değil o. Ve içerisinden 2 tane kablo çıkıyor. Videoda resmini yana atarım. O ürünün Türkiye'de satışı normalde yasak. Ürün şöyle çalışıyor. Elektronik kart var içerisinde. Nötr kopuğu olursa ne oluyor? Nötr kopuğu olursa da cihazın içerisinden çıkan mavi kabloyu siz bulunduğu panodaki nötre bağlıyorsanız, bir de topraklama kablosu çıkıyor. Sarı yeşil koruma iletkeni. Onu da topraklama barasına bağlıyorsunuz. Diyor ki nötr kopuğu yoksa diyor gerilimi topraktan alır. Toprak üzerinden diyor içerideki elektronik kart çalışır. Avrupa'da satışı serbest o ürünün. Ondan sonra Amerika'da serbest o ürün. Belki ileride onunla ilgili de videosu çekeriz. Satışı serbest onların. Türkiye'ye daha şu anda izni gelmedi onun. Türkiye'deki RCD'lerle ilgili bir tek şu var. Diyor ki nötr kopuğu olsa da diyor senin cihazın diyor işte diyor şeyi korumayı sağlayacak diyor. O nedenle bobinli tip bizde RCD'ler kullanılıyor. Elektronik kart olan değil. Şu anda o şartı sağlıyor mu? Açık söylemek gerekirse sağlıyor. Nötr yok. Ekran gitti ama hala o korumayı sağlıyor. Onun da nedeni şu. Bu size bahsettiğim gibi şu anda içerisindeki elektronik kart beslemeyi toprak üzerinden alıyordu. Toprağı da çıkarttım. Sadece şu anda faz var. Faza dokundurduğum zaman benim ana panodaki RCD'nin açması lazım. Evet, ana panodaki RCD'm açma yaptı. Şu an ürünün Türk piyasasındaki RCD'lere karşılayamadığı tek kısmı gördüğüm kadarıyla o. Ürünün iddialarından biri de çıkışta faza dokunsanız dahi çarpmıyordu. Fazımızı tekrar bir gösterelim. Faz bu. Gördüğünüz gibi zaten ters bağlasak uyarı veriyordu, ötüyordu. Faz bu. Şu anda faza bir dokunacağım. Bakın şu anda çarpma yok. Gerilim kademesinde. Ömer hocam, şu nötrle benim üzerimde bir herhangi bir yere şey alalım ölçü aletine. Ölçü aletini tutar mısın? Şu anda kolumda 220 volt gerilimi görüyoruz. Şimdi peki üzerimden kaç miliamper akım geçecek? Ona bir bakalım. Şu anda hatta şöyle yapalım. Şu kontrol kalemini sen alsana. Şu elime bir dokundursana. Gözüküyor mu? Evet, şu anda var. Üzerimde kontrol kalemi yanıyor. Şu anda üzerimden geçecek olan akım değerine bakacağız. Toprağa. Ölçü aletinin bir ucu bu ne? Miliamper, 200 miliamper kademesinde. Şimdi ölçü aletinin bir ucunu şöyle tut abi sana zahmet. Bir ucunu da ben aldım. Taktım. Çarptı. Direkt topraklama üzerinden şu anda beni çarptı. Evet. Ama enteresan bir durumda. Şurada direkt faza dokunduğumda herhangi bir çarpılma olmuyor. Alıcı gibi girdim devreye. Akım değerini tabi okuyamadık attığım için elimden. Lamba da şeyde yapıyor abi. 7 miliamperde sınırlıyor akım değerine. Ama şu anda burada şöyle bir şey var. Çarpılma yaşadım. Çarpılma yaşadım ama benim buradaki kaçak akım rölem, bunun önündeki kaçak akım rölem 30 miliamper. Bu çarpılma değeri tahminime göre 7 miliamperlerde olduğu için ben bunu hissettim. Ama 30 miliamperlerin üstüne çıksaydı zaten bu cihazdan önce diğer benim panomdaki kaçak akım rölesi devreye girecekti. Şu anda anladığım kadarıyla bu üzerimden geçen akım değerini 7 ya da 10 miliamperlerde 30'a ayarlamıştım burada. 30 olmasına rağmen ya da 7 ya da 10 miliamperlerde ayarlıyor. Şu anda ben niye çarpılmıyorum? Şu anda 7 miliamperin çok altında
Belki hatta şöyle yapalım. Ölçü aletim probunu alayım. 2 miliampere alayım bununla. Yok şimdi. Şöyle tuttuk. Şu anda şöyle tuttuk. Bakın mikroamper mertebesinde bir akım geçiriyor. Yani üzerimden geçen akım şu anda 15 mikroamper civarında bir akım değeri. Bu benim yalıtımlı bir ortamda olduğum için eğer ben direkt fazla topraklama arasına girecek olursam çarpılma hissi yaşadım. Ama bu çarpılma olayı 30 miliamperin üzerine çıkmadı. Çünkü 30 miliamperin üzerine çıksaydı benim panomdaki açma yapacaktı kaçak akım rölem. Sınırlamış olduğu 7 miliamper akım değeri ya da burada gösterdiğine göre 10 miliamper değeri benim çarpmayı hissetmeme neden oldu. Fakat ölümcül noktaya tabii ki getirmedi. Şimdi su deneylerini yapacağım. İki prop arası yakınlık bu. Suya soktum. 200'ün üstünde 2K'yı aldık. 20K'yı aldık. 20K'da vermesi lazım. 227 kilo ohm gibi bir değer gösteriyor. 0.240 megohm. Bu ne yaptı? 240 kilo ohmlarda. Mesafe şu. Su iyi bir iletken değil ve direnci çok yüksek. Yani su için kötü bir iletken diyebiliriz. Yalıtkanlık sınırında neredeyse. Gördüğünüz gibi şu iki prop arasındaki değer kilo ohmlar mertebesinde. Şimdi yaptığım şey ne? Cihazın fazına ampermetre bağladım. Topraklamasına ampermetre bağladım. Ve diğer uçlarını da buraya getirdim. Clemens'e yan yana bağladım. Ortası nötr, faz nötr ve topraklama şeklinde. Cihazı devreye aldık. Bunu suyun içine bırakıyorum. Cihaz bir toprak kaçağı algıladı. Şu anda fazla nötre ya da toprağa geçen akım 40 miliamper. Bu bana onu söylüyor. Parlamadan görebiliyor musunuz bilmiyorum. 40 miliamperlik bir fazdan geçen akımım var. Şuradaki akım kademesini küçülteceğim. Topraklamadakine miliamper alayım. Şurayı küçülteyim. Hatta daha da küçültelim. Bunun içerisindeki direnç devreye girdiği için şu anda buradaki cihaz akıllı sigortada hata modundan çıktı. Yani bunun içerisinde akımı aslında gerilimi ölçerek, akımın üstünden geçen gerilimi ölçerek bana burada akımı gösteriyor. 20 miliamper kademesinde şu anda miliamperde ama akım çok küçük olduğu için buradaki direnç devreye giriyor ölçü aletin içindeki ve 10 miliamperin altına düştüğü için ya da bunun sınırladığı, bakayım kaçak akım değeri veriyor mu? Ötbediğine göre vermeyecek. 221 volt var diyor. Akım çekmiyor diyor. Tabii kaçakta göstermiyor. Peki şuraya aldığımda ne yapıyor? ...3 miliamper, 7 miliamper gibi bir kaçak gösteriyor. Burada da demin birleri gördük. Yani 10 miliamper, 10 miliamperin daha altında bu ölçü aleti bana kaçak gösteriyor. Tekrar bir şansımı deneyeyim. 20 miliamper kademesini aldım. Ölçü aletin direncinden dolayı herhangi bir değer göstermiyor. Aslında bunu ibreli ölçü aletiyle yapmak lazım ama oradan ışık parlaması var ama şöyle bir kontrol kalemiyle tutayım. Şu anda kontrol kalemi bana, açık söyleyeyim, iyice karartayım. Evet, lamba çok zayıf bir şekilde yanıyor. Muhtemelen kamerada gözükmeyecektir o. Suya dokunduğum zaman herhangi bir çarpılma hissi yok. Şöyle yapalım. Buradan geçecek olan zaten topraklama hattından geçen akım değerini okuyamıyorum. Bunu voltmetre olarak kullanayım ben.
Şu anda sadece fazla ampermetre var. Toprağı da burada direkt bağladım. Cihazı açtım. Tekrar hataya düştü. Peki suda kaç volt gerilim var? Ona bakıyorum. 600 volt'tan. Yaklaştırayım. Ölçtüğü gerilim nötrler arasında 155 voltlarda bir gerilim var. Şurada görüyorsunuz burada. Toprakla da 30 voltlarda bir gerilim var. Suyla toprak arası 30-31, nötr arası 155 volt var. Çarpılıyor muyum? Hayır, çarpılmıyorum. Fazdan sudan kaynaklı olarak geçen akım 30 miliamper. Şimdi buna bir de yük bağlayıp deneyelim tekrar. Şu anda ampul yandı. Şöyle biraz uzak tutayım. Ampulden kaynaklı olan akım, şurada bilmiyorum ne kadar gözükecek, 450 miliamperlerde. Suyun içine daldırıyorum bunu ben. 700 miliamper akım çekti. Niye? Çünkü oradaki Clemensel birbirine daha yakın. Battı değil mi? Battığını görüyoruz. 450'den 790-780 miliamperlere, yani bunun 450 miliampere ampulün çekmiş olduğu akım, geri kalan 450'den oynuyor devamlı, o yüzden bekliyorum. 700 miliampere kadar olan değerde sudan kaynaklı, suyun yük olarak girmiş olmasından kaynaklı çekmiş olduğu akım. Yine dokunuyorum suya, herhangi bir çarpılma hissi yok. Şu anda akıllı sigorta boşta. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz, takılı değil. Şebekeyi direkt bağlayacağım. Bağladım. Ampulü görüyorsunuz, yanıyor. Bu sefer bunu sokacağım devreye. Aslında buradaki su hem kötü bir iletken hem kötü bir yalıtkan. Şu anda da tabii ne sigorta açma yapıyor. Çünkü burada su kısa devre yapıp ya da çok yüksek akım değerleri çekip benim panodaki MCCB'mi açma yaptırmıyor. Çünkü su çok kötü bir iletken. Ama çarpılma riski var mı? Var, çünkü çok kötü bir yalıtkan. Hatta şimdi topraklama bağlı değildi. Topraklama ucunu bağlayıp tekrar deneyeceğim. Bakalım panodaki 30 miliamperlik MCCB'mi açma yapacak, RCD'mi açma yapacak mı? Tekrar gerilimi verdim. Ampul yanıyor. Panodaki 30 miliamperlik kaçak akımlı ölen RCD açma yaptı. Ama bunun çıkışında RCD açma yapmamıştı. Çünkü bu oradaki kaçağı 10 miliamper 7 ya da 7 miliamperde sınırlıyordu. Bakın şu halde direkt kaçak akımlı ölen açtı. Demek ki şu an burada oluşan kaçak. Ölçü aletlerinde tabii net olarak göremedim. İbreli doğruluk hassasiyet oranı yüksek ölçü aletleri lazım miliamperleri ölçmem için. Ama panodaki RCD açtığına göre demek ki buradan suyun içerisinde 30 miliamperden fazla bir kaçak var ki RCD açtı, ama akıllı röle varken oradaki RCD açmıyordu. Buradaki akıllı röle kaçak değerini belli bir yerde bunun üstündeki değere göre işte 10 ya da 7 miliamperde sınırlıyordu. Bu videonun ilerleyen kısmında bu ürünü söktüğümüzü, içini incelediğimizi göreceksiniz. Normalde bu ürünü biz söktük, dağıttık, içini inceledik. Fakat video ile uğraşırken birkaç tane daha ölçüm almam gerektiğini gördüm. Ama ürün dağılmıştı. Ürünü parçalamıştık. Ürünü olabildiğince topladım. Ürün mandal mekanizması işlevini yerine getirmiyor. Çünkü içeride çok ince mekanik tırnakların falan yerine oturtulması gerekti. Onları oturamadım. Ama ölçüm kısmı çalışıyor. İşte arıza verdiği zaman çalışıyor ya da içerisindeki o söktüğümüzde göreceksiniz aşırma bobini var. Aşırma bobini şu anda çalışıyor. Sadece mekanizmada bir sıkıntı var.
bunlar ölçüm yapmama mani değil. Aklımda kalan birkaç ölçüm var. O ölçümü yapmak istiyorum. Şimdi ürünün çıkışında ampermetre bağladım. Bu ara bir tane burada benim lambam var. Bu lambam 700 miliamperlerde akım çekiyordu, hatırlarsanız. Bunun önündeki kaçak akım rölesi 300 miliamperlik. Kaçak akım rölesi atmasın, denemelerimi rahat yapayım diye 300'lük iğneye aldım. Şimdi çıkışta şu anda 63 miliamper akım çekiyor. Buraya geldiğinde arıza veriyordu. Evet, arıza veriyor. Peki girişindeki nötrden alacak olursam ne olacak? Girişindeki nötrden arıza, şu anda sesini duyuyorsunuz. Onun haricinde bobin sesini duyduğunuzu bilmiyorum. Mekanizmayı açtırdı. Yani fazı çıkışından, nötr girişinden aldığım zaman içerideki mekanizmam benim açma verdi ve şu anda da arıza sesini duyuyorsunuz. Tamam. Peki giriş topraktan alacak olursak ne olur? Giriş topraklamadan aldığımda hata veriyor. Lamba yanıyor. Normal akımını çekiyor. Bir enerjiyi kesip geri vereceğim. Eğer içerideki bobin mekanizması düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. Dediğim gibi mekanik kısmı şu anda çalışmıyor ama bobinin sesinden çektiğini anlayabiliyorum. Tekrar takayım. Girişinden alacak olursak ne olacak? Evet, açtırma veriyor. Anma akımını şu anda çekiyor ama lambada yanıyor. Arızayı da veriyor ama zaten az önce buradan nötrden aldığımda da, şu anda burada topraktan aldığımda da bunun içerisindeki dediğim gibi sökme sırasında göreceksiniz. Orada açtırma bobini devreye giriyor. Yani şu kısmı normal kaçak akım gibi, rölesi gibi çalışıyor. Açtırması devreye giriyor. Kontak direnç ölçümlerinde topraklamanın giriş çıkışında yüksek ohmaj görmüştük ama röle devreye girdiği zaman topraklamada herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Şimdi bu rölenin çıkışındaki topraklamayı kullanabilir miyim? Kullanamaz mıyım? Ne demek istiyorum? Röle herhangi bir bağlantısı, enerjisi yok. Şu anda gördüğünüz gibi faz ve nötr çıktı. Şu an ölçü aletine girdim çıktım, lambaya girdim çıktım, fazı. Bunun çıkışındaki topraklama hattı çalışacak mı çalışmayacak mı? Yani enerjisi yokken çıkışında topraklamayı veriyor mu vermiyor mu ona bakacağım. Enteresan bir durum. Rölede herhangi bir enerji yok. Faz ve nötr çıkık. Sade topraklamayı, fazı dışarıdan aldım. Sade topraklama çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktığımda yine röle ya da akıllı sigorta 7 miliamperde sınırladı ve yine sinyal veriyor arkadaş. Diyelim ki akıllı sigortaya faz gelmiyor ama başka bir linyenin fazında kaçak var ve geliyor bu ürünün topraklamasını buluyor. Bir deneyelim. Onunla da sınırlama yapıyor. Videonun başında demiştim acaba bunun içerisinde switch mod trafo mu var ki diye. Yalıtım trafosu IT şebekeye mi çevirdik diye. Onunla ilgili osiloskop çıkışındaki grafiklere bakacağız. Yaptığım şey şu. Cihazın çıkışında şu anda sadece faz nötr gerilimine bakacağız. Lambanın üstünü kamerayı parlatmasın diye, görüntüyü kesmesin diye kapadım. Şu anda 100 wattlık lambam çalışıyor. Buradaki direnci de akımı ölçmek için kullanacağım. Şimdi diğer videoda da parlatmadan almaya çalışıyorum yukarıdan. Osiloskopta çıkış gerilimini görüyorsunuz. Normal bir sinüs, yani herhangi bir switch mod çıkış gözükmüyor gerilimde. 50 Hz 232 voltu RMS olarak burada görüyoruz. Şimdi akıma bakıyoruz. Göster abi değerleri. Frekansımız 50 Hz, RMS değeri, ortalama gerilim değeri 0,7 volta yakın. Yani 1,5 ohmluk direnç var orada. Bu tepe değeri 1 volta ulaşıyor. Tepeden tepe 1,88. Yani şu andaki şuradaki direncimiz aslında üstündeki gerilimi ölçüyoruz. Direnç olduğu için de bana akım veriyor.
Yani normalde bir switch mod falan değil aletin çıkışı. Akım değeri normal bildiğimiz sinüs yani. Şu anda içerisini merak ettik ne var diye inceleyeceğiz. Kırıldı. Lakin içinde bir tane Kablo bağlantısı var. evet soketi olması gerekecek. Bunu burada açmak için her şey müsait. Şuradan alttan bu şey Alt tırnağı. asma tırnağı çıktı. Tamam. Bu gösterge kısmı, programlama kısmı. Şeylerin yerleri belli. Kamerada da onlara Daha sonra çıkarınca da. kaçak akım açtırmasının bobinidir diye tahmin ediyorum. Yani ben de daha önce o şekilde görmüştüm Şimdi birkaç tane içeride söktüm. toroidler var. Kablodan akım trafoları var. 2 tane. Renkli renkli onlar. Sarı renkli bir de neydi? Mavi, sarı, kırmızı mı var? Nötr hattında ve faz hattına bağlıdır. Bu taraftan açarsak ikisinin pimi, iki otomat kısmının pimi böyle. Bu da ark söndürme Odacı. kısmı, odacığı mı derler o? Odacık. Bak sigorta kısmı bir tek şeyde var burada. Faz kesmesinde var. Evet, akım rölesi, akım bobini. Akım bobini. Bu da akım bilgisini ekrana taşıyan akım trafosu. Şöyle alayım. Yani normal bildiğimiz MCCB gibi içi bir tek buraya akım toroidi Akım koymuşlar. bilgisini Hı hı. veren akım trafosu, faz hattı. Bu da Şu da kaçak akımın toroidi. ha Kaçak akımın toroidi o da. bu demek şimdi burada bir tane kit var. O da beslemenin filtresi. Burada merak ettiğim şu, o bak topraklama bir giriyor çıkıyor ya oradaki karta. Şurası. Onlar tümleşiktir. Orada sıkıntı anlamadığım benim için sıkıntı şu. Bu kaçak akımı 10 miliamperde sınırlıyor. 10 miliamperde nasıl sınırlıyor olabilir? O kart üstünde bir şey olması lazım ya. O kart üstünde bir şeyler var, dirençler var. SMD dirençler var. Çekebiliyor mu karga bunuyla? Kızaklı falan değil mi? Boşta duruyor. Değil. O ucuz getirmek için kızak falan yok burada. Ah nerede benim cımbızlarım? Neyse, Cımbız yok. bende çok kaliteli cımbız var. Vatan geminin mallarından. Allah Allah. Bu düdük kısmı. Evet. Düdük kısmı ama bak bu düdük kısmı da burada var. Bir tane işlem kuvvetlendirici var. Nedir o? Ona bir ışık tutayım görelim. Bu işlem 741 mi? kuvvetlendiriciyle
şey yapılmış olabilir. Ya da düdüğü onu öttürtüyor. 555 timer'la yapılmış. Ötmesini sağlıyor. Bak Dururut burada diye. 2 tane güçlü direnç var. Şunlar SMD'ler var 2 tane. 220 kilo ohm dirençler var. Onlar bir yerden kıymet alıyor. Bak akım bobininden sanki geliyor oraya. Şu bobinden. Ya Şu bence bobine gidiyor. bunu açtırmak için kullanmış onu Evet, da. onu açtırmak için de kullandırmış olabilir. Hem bir de bir zamanlayıcı görevi de gördürüyordur bu. Belirli zaman sonra bir şey duyduktan sonra, hissettikten sonra. Bütün denetimi şeyden yapılıyor, şuradan. Bütün denetim burada, bak burada güçlü dirençlerimiz var. Muhtemelen onlar Bak güçlü dirençlerimiz var. gördüm yeşillerin altında. Bunlar 10 %5 toleranslı dirençler. Bir tanesi. Şimdi burada benim anlamadığım nokta şu. Mesela ben çıkışıyla toprak arasına bir şey bağladığımda, mesela o lambayı bağladığımda 7 miliamperde sınırlıyor akımı. 7 miliamperde sınırlaması Nasıl sınırlıyor olabilir? Yani orada o ölçümü nasıl ayırıyor ve mikro işlemci tarzı bir şey var mı içinde? Zannetmiyorum Vardır. da. Var mıdır? var. O çıkmıyor değil mi yerinden? Şu. Gördüm. Hem gösterge kısmında kullanılıyor hem de denetim için de kullanılıyordur. Bunun altında da daha bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Ters tarafta. Nerede benim cımbızlarım? Deseydin onları da alırdım. Ne bileyim. Vallahi bunu iyi olmuş ki burada parçalamış koca. Evet burada bunun altında doğrultmaç devresi var. Bu bir tane EPROM. EPROM. Bu EPROM orada program yazılı. Ama ne olduğunu bilemiyorum. Onu okutmak gerekecek. Evet EPROM. Şöyle ekrandan görüntü alabilirsin. Gördüm. Varistör'dür onlar ya. Bilmiyorum, bakacağız. Ama adam devreyi gizleyip saklamamış ya. Evet, varistör. 10 milim çap. Tam değerini okuyamıyorum. Yani üstüne epoksi atayım, gizleyeyim, saklayayım falan yapmamış ha. Üstünde. 360 gibi. Niye öyle 361? 10K 360. 36 voltluk mu bunlar ya? 36 volt. Onlar da otomatik gerilim bölücü falan yapmıştır. Şöyle bakalım internetten. 10K 360 VDR
360'ı 330'u 20 ile 20 volt. Yani bu 390'ı 25 volt. Bu 22-23 voltluk müfedereler, bunlarla birlikte onlar şey oluşturuyor olabilir. Belki kontrol katını korumak için koymuştur onu. Ya gerilim bölücüsünü düşünürsen yani 2 tane dirençten oluşuyor. Seri bağlı. Üstte R1, altta R2 şaseye bağlı. Gerilim bölücüyle Şaseyle katı beslemiş. orta noktasına bağlı olandan çıkış gerilimini alıyorsun. Besleme hattına bağladığın dirençle bunun oranı, bölme oranını tayin ediyor. Lakin üstte ya da altta böyle lineer olmayan bir malzeme koyduğun zaman alttaki olanı düşünelim, müşterek hatta. Bedele bağlı olduğu zaman akım akmaya başladığı zaman o akımdan dolayı o voltaj bir nebze sabit tutuluyor orada. Onu sağlamışlardır bir şekilde ama ne için henüz bilemiyorum. Yani bunun şemasını sökülecek. Bak burada dirençler şu hatlara bağlı bak. Buradan voltaj bilgisi alıyor, gerilim düşüyor. Bak bu vedelede direncin çıkışından tıpkı düşündüğüm şey gibi. Şu köşeyi çiz abi. Ve CC hattımız, direncimiz, ikinci direncimiz, OV hattımız. Bu da VDR'miz olduğu zaman buradan biz çıkış voltajını alıyoruz. Buradan da giriş voltajımızı veriyoruz. R1, R2. Muhtemelen o şeyi katı beslemek için kullanıldı. Örneğin, ya da onu burada- çarpan katsayısı kullanıp voltmetreye yansıttı. Ya da bir çarpanla voltmetreye yansıttı. Çünkü gerilim de veriyor bu. Evet. 3 tane var. Yani 3 tane varsa voltmetreye düşük gerilim oranlayıp verdi. aynen mantığın yolu birdir. Tamam, o şekilde Bu şekilde yapmıştır. Katının değil, sadece gerilim ölçümünü şey yapıyor. Besleme devresi de burada. Switch mod besleme. Switch modun bobini. MCR 106 bu tristör bu koruma devresi. Koruma devresi yapmışlardır. Burada da düdük var. Bu da bu malzeme transistör mü entegre mi bilemiyorum. Üçlü entegreler de var. Şununla ilişkili, şu bobinle ilişkili. Yani beslemenin konvertör kısmı oluşuyor. Switch mod gerilim düşümü yapmış Aynen, kartı switch beslemek modun- için orada. ...75-33 onun ne olduğunu bilmiyorum ama şununla bobinle alakalı. Akımı da zaten o gördüğümüz küçük toroidden Evet, alıyor akım evet, bilgisinden. Akım bilgisini oradan alıyor. Muamma şu, kaçak akımı nasıl 7 miliamperde sınırlıyor? Bunun üstüne Şimdi biraz düşünmem lazım. muamma şurada saklı. Çipte. Evet. Muamma orada saklı. Şimdi bak bu tristöre gelmiş. Şu iki bak bu koruma devresi bu. Kırmızı. Şu VDR'den bağlı buraya. Şeye, şu gruptan bağlı. Bu grup abi akım trafolarına bağlı. Şu akım trafolarına bağlı bak. Siyah uç. Nereden geliyor? Bakalım. Siyah uç bu. Çekeleyelim. Ha. Şu.
şeyin altına giriyor. Nötr ucuna bağlı siyah. Nötre bağlı. Tamam. Kırmızı. Akım trafosuna bağlı. Akım trafosuna bağlı. Bu kırmızı da şuraya geliyor. Düdük katı değil mi o? Hem düdük katı hem de timer katı. Şunlar ne? Şuraya niye atmış bunları? Muhtemelen boşluk değerlendirmiş orada da o. Şimdi o boşluk değerlendirmemiş burada. Bunu buraya koymuş. Bunlarda aydınlatma var. Şunlarda. Ha, paneli mi onu aydınlatmış? Evet. Doğru, panelin ışığı var. Bu da cihazın içindeki ısıyı kontrol eden sensör. PT100 falan. NTC, PTC. Evet. Şimdi şu akım trafosu sarı olan nereye bağlı? Onları şey edelim. Bak, akım trafosunun bir tanesi panele geliyor. Direkt panele geliyor şu. Şu uçlar. Tamam. Şu sarı akım trafosu. Tamam. Panele geliyor. Diğer akım trafosu ise bak bu kalan kaçak akım kontrolü. Şu. Üçlü. Biri akım değerine bakıyor. Evet. Evet, doğru. Aradaki farktan kaynaklanan şeyi yakalıyor ama bu diferansiyel mi o? Diferansiyel mi o? Şu diferansiyel abi. Şu aşağı şu. Şimdi bir de akım değerini veriyor ya alet bana. Evet. O sarı toroid akım değerini veriyor. Tamam mı? Ondan Abi. sonra o siyah olan iki kablonun geçtiği de şeyi veriyor bana. Kaçak akımın RCD'nin değerini veriyor. Evet. Şu normal şeyin sigortaların açma grubu muhtemelen 100 ampere ayarlı, o da maksimum değeri geldiği zaman Evet. açma yaptırıyor. Evet. Yani içinde bir switch mod yalıtım trafosu falan yok aletin. Yok yani Sadece tek muamması voltaj gerilim ayarı falan yok. Tristörlü, switch modlu şeyin yok. Nasıl düştü? Aletin tek orijinalliği, onu da biraz üstüne düşünmem lazım. Kaçak akımı 7 miliamper'de sınırlıyor. Şimdi bunun projesini oturup çizsek 3 hafta mı yer? Ne işime yarayacak? Ha. Küt diye ortaya çıkacak nereden geldiği. Ama sen biliyor musun bu kırmızı uç şeyden geliyor. Şundan, bu aradaki paraziti yok etmek için bir tane toroid geçirmişler buraya. Bunda uç yok. Bak. Şu daha dibinden çıkıyor. Vardır ya. Yok. Toroid parazit giderici. Boş şey mi o? Boş nüve mi? Aa, var ya, var. Var, kırmızının altında sarmışlar. Diferansiyel. Diferansiyel. altında. Tamam, ben görmedim onları. 3 tane ucu var. 3 tane sarı, mavi, kırmızı. Onlar nereye geliyor? Sarı, mavi, kırmızı. Sarı, mavi buraya geliyor. Sarı, mavi ve siyah nereye gelecek? Hatta 2 tane siyah. 2 tane siyah. Şunlar. Bunlar da içeride bir ölçüm devresine gidiyor. Şurada bir tane malzeme var. Ona bağlı mı acaba?
6002 bir şey. Bir işlemci gibi bir şey. Ama bu siyah uç ona bağlı. Buradan çekim yapabiliyor musun? Siyah ucun soketinden gelen kanal entegrenin aşağıda, benim solumda saat 10 hizasında uca bağlı. 4 numaraya bağlı. Çipin üstünde yuvarlak nokta 1 numarayı gösteriyor. Yani bu entegre onların ölçümünü yapabiliyor. Entegre mi, işlem kuvvetlendirici mi, bir şeyi ölçüyor bu. On numara bir cihazmış. Yok, fena değil. Hı? Fena değil. Ucuzdu bir şeydir daha. 6000. Ne kadar? 6000. 6000 gitti. Git. Merak. Evet. Kapatıyor videoyu. Tamam. Ay, ay. Ya ben switch mode mu var ki diye. Ben de onu düşünmüştüm. İlk ürünü incelerken nötr kesmiyor demiştim. Neden öyle bir şey dedim? Nasıl bir değer gördüm? Değer içerideki elektronik devre üstünden mi bir gerilim geri dönüşü yaptı? Açıkçası bilmiyorum. O da olmuş olabilir. Elektronik devre üzerinden dönüş yapmış olabilir ama iki kontak kesmeli. Şu kontaklardan bir tanesi. Şu da kontaklardan diğeri. Hem faz hem nötrü beraber kesiyor. Ve işin güzel yanı normal RCD'lerde, kaçak akımlarda sade eğer RCBO ise yani kaçak akım röle özelliği olan, RCD özelliği olan MCCB ise orada mesela sigorta sadece MCCB sadece faz üzerine bağlanır. Benim bildiğim burada hem faz klemenslerine hem nötr klemenslerine otomatik sigorta MCCB yerleştirilmiş. Bu güzel bir şey. O bilgiyi düzelteyim. Dediğim gibi ben çıkış nötrde gerilim ölçmüştüm. Gerilim buradaki devrelerden de gelmiş olabilir. Ama şuradaki toroidi incelediğimde şu diferansiyel toroid bu. Bu toroidi incelediğimde o toroid buradan elektronik katına gidiyor kabloları. Şu kablolar ve açtırma mekanizmasına yine bu kart üzerinden besleme oluyor. Şu bobine gidiyor. Şu toroid üstündeki de şuradakiler de yine buradaki karta geliyor. Bu elektronik tip bir RCD ya da RCBO. O şekilde diyeyim ben size. Ama hem nötr hem fazı kontak koymuş adam. MCCB koymuş. Akıllı sigortanın çalışma mantığı üzerine kafa yorduğumda aklıma gelen şeylerden bir tanesi de şu. Koruma iletkeni topraklama hattı içeride bir tane karta giriş çıkış yapıyor. Bu karta ben bir direnç bağlarsam yani koruma iletkeni üzerine topraklama hattı üzerine bir direnç bağlarsam ya da bir kondansatör bağlarsam R ya da XC değeriyle ben buradaki akımı 10 miliampere sınırlayabilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, ölçü aletiyle direncini ölçtüğümüzde de açık devre olmasını kondansatör bana açıklar. Hatta buradaki kondansatörün üzerindeki düşen gerilimin işte cihaza faz girmediğinde de cihazın çalışması için gerekli olan gerilimi sağlayacağı için cihazın çalışmasını da açıklar. Eğer böyleyse ki bilmiyorum, aklıma gelen yorum bu. Eğer böyleyse bu aslında sıkıntılı bir durum. Çünkü siz hiçbir şekilde koruma iletkenini, topraklama hattını bölemezsiniz. Üstüne herhangi bir anahtarlama cihazı takamazsınız ya da bir kondansatör veya buna benzer bir şey bağlayamazsınız. Buna bu şekilde doğruluğunu bilmemek kaydıyla yorum getirebiliyorum. Ama yorumlayamadığım noktası şu. Ben akıllı sigortanın çıkışında faza dokunduğumda faz beni çarpmadı. Normalde aynı ortamda, aynı atölye ortamında ben faza dokunduğum oldu ve oralarda çarpılma hissi yaşadım. Burada akıllı sigortanın çıkışında herhangi bir çarpılma hissi yaşamadım. Ki buradan faz benim üstümden toprağa geçtiğini düşünecek olursak illa cihazın çıkışından da toprağa geçme şartı yok. Bu cihazın topraklama iletkeni, koruma iletkeni aslında şebeke tarafından da topraklanıyor. Bu geçen akımın illa cihazın çıkışından geri dönüş yapması diye bir şey şartı yok, söz konusu yok. Bu cihazın giriş kısmında da akım dönüşü olabilir. Orada da denemelerimiz sırasında şunu gördük. Eğer fazı alıp bir
lambadan giriş koruma iletkenini toprağa verdiğinizde RCD 30 miliamperde açma yapıyordu. Ama burada ben dokunduğumda herhangi bir çarpılma hissi yaşamadım. Bunun nedenine şu anda bir yorum getiremiyorum. Akıllı sigortayı istediğim gibi toparlayamadım ama videoyu artık toparlayayım ve bitsin. Oldukça uzun video oldu. Önce iki düzeltmeyle başlayayım. Bunlardan bir tanesi, videoda birkaç yerde MCCB dedim. MCCB aslında kompakt şalterlerin kısaltmasıdır. Orada kastım MCVD yani otomat sigortaydı. Yazı olarak da videoya çıkarttım. İkinci düzeltmem gereken nokta da şu: ben elektronik tip RCD'lerin kaçak akım rölelerinin Türkiye'de satışının yasak olduğunu biliyordum. Bu bir yanlış bilgiymiş. İş tesisat yönetmeliğine baktım, topraklama yönetmeliğine baktım, IEC standartlarına baktım RCD'lerle ilgili. Burada elektronik tip kaçak akım rölesini direkt yasaklayan bir madde yok. Sadece bazı teknik şartnameler elektromekanik tip kaçak akım rölesi istiyor. Onun haricinde mevzuatta direkt yasaklama yok. Onu bir düzelteyim. Elektronik tip kaçak akım rölelerinin kendilerine göre bazı dezavantajları var. Tüm detaylarıyla RCD kaçak akım rölesi diye daha önce yayınlamış olduğum uzun bir video var. Orada bunları anlatmıştım. Tekrar oraya dönüş yapmayacağım. Açık söyleyeyim, ürünle ilgili videoları gördüğümde ben inanmadım. Ya elektronik olarak, elektroteknik olarak bu iş nasıl olur? Akımı nasıl sınırlar? Çarpılmayı nasıl engeller? O nedenle ürünü aldım. Ve burada gördüğünüz gibi üzerinde birçok testler yaptık, ölçümler yaptık ve bunlarda da herhangi bir yapmadığım şeyi ya da yanlış bir ölçümü, değeri sizlere göstermedim. İnanmamıştım ama şu andaki yapmış olduğum testler bana ürünün vaatlerini yerine getirdiğini gösteriyor ve ürün, açık söylemek gerekirse, hoşuma gitti. Yalnız bir tedirginliğim var. Tedirginliğimin nedeni de hala ürünün akımı nasıl sınırladığını, çarpılmayı nasıl engellediğini net olarak çözemedim. Belki bu videonun altına sizler de yorum yaparak bu ürünün, akıllı sigortanın çalışma mantığını çözmeye çalışırız. Ve bilmediğim şeyler beni her zaman tedirgin eder. O nedenle tedirginim o noktada. Yani şunun %100 hakim olsam, teknolojisine bilsem gönlüm rahat edecekti. Ama dediğim gibi araştırmalarım devam ediyor. Belki önümüzdeki günlerde bununla ilgili teknik olarak çalışma mantığını anlattığım bir video daha çekebiliriz. Araştırmam devam ediyor. Sizler de yorumlarınızda YouTube'daki videonun altına katkıda bulunabilirsiniz. Burada tek beni düşündüren nokta şu: topraklama yönetmeliği der ki koruma iletkeni üzerine herhangi bir anahtar takamazsınız, ek yapamazsınız, onu ayıracak, kesecek bir cihaz takamazsınız. Bu üründe topraklama koruma iletkeninin giriş ve çıkışı var. Hala anlamadığım bir şekilde normalde bu iki uç arası açık devre gösterirken bir şekilde enerji geldiğinde burada ben topraklamayı görebiliyorum. Bununla ilgili deneyleri yaptık. Bir tek belki o noktada topraklamanın cihaz içine girip çıkması ve içeride topraklamanın elektronik devre tarafından kesilmesi bir handikap. Onun haricinde yaptığım denemelerde herhangi bir şu an için açık nokta göremedim. Ürün hoşuma gitti, dediğim gibi ürünü kullanır mıyım? Ürünü kullanırım. Ama orada da şunu söyleyeyim: herhangi bir mevzuat karşısında sıkıntı yaşamak istemediğim için ürünün girişine ben tekrar bir RCD kaçak akım rölesi bağlarım. Çıkışına bu ürünü bağlarım. Bundan sonra ben prizime, linyeme nerede kullanacaksam oraya giderim. Bu ürünün tabii ne olduğunu, teknolojisini, nasıl bu işi yaptığını öğrenmek için interneti bayağı bir kurcaladım. Herhangi bir ben teknik bilgiye, çalışma prensibi açısından ya da teknik verilere ulaşamadım ve Çin'de sadece bunu üreten bir şirket var. Birkaç marka var. Muhtemelen ya o şirket onlara fason basıyor ya da birkaç tane üretici var. Ve eğer bu ürün gördüğüm kadarıyla vaatlerini yerine getirdi, çarpılmayı engelledi, kaçak akımı 7-10 miliamperlerde sınırladı. Eğer bunun altında bir teknoloji varsa diğer, özellikle büyük şirketlerin bu işe niye girmediğini merak ettim. Bir patent sorunum var bununla ilgili ya da bu ürünün benim bilmediğim, şu ana kadar keşfedemediğim bir açık noktası var. Açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Dediğim gibi videonun altına, YouTube'daki videonun altına yapacağınız yorumlarla bu ürünü biraz daha çözeceğiz sizlerle. Dediğim gibi YouTube'daki videonun altına sizin yapacağınız yorumlarla bu ürünle ilgili bilmediğimiz, karanlık kalan noktaları da aydınlatmaya çalışacağız.
Arkadaşlar hoşuma giden bir videoydu. Bu ürünü incelemekten, testlerini yapmaktan zevk aldım. Ve standart kapanış sloganımı da söyleyerek bitireyim. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.